Merhabalar, ben Doktor Mehmet Yıldıran, plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanı olarak İstanbul, Türkiye'de çalışmaktayım. Bugün hastalarımızdan etnik rinoplasti konusunda hakkında gelen soruları cevaplandıracağım. Etnik rinoplasti nedir? Hastanın ırksal yani etnik özelliklerinden dolayı burnundaki farklılıkları gözeterek yapılan rinoplasti ameliyatı diyebiliriz. Her ırkın kendi farklı özellikleri var bu burun içinde yani. Bunları göz önünde bulundurarak, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak yapılan ameliyata etnik rinoplasti diyebiliriz. Bizim yani Avrupa, Asya, işte Kafkas ırkı ya da bunlar daha çok kemerli, biraz daha büyük, çok kalın derili değil, çok geniş tabanı olmayan burunlar. Bizim daha çok karşılaştığımız hastalar, rinoplasti hastalarımız böyle. Amerikan, Afro-Amerikan, Asya yani Vietnam gibi Asya ülkelerini anlıyoruz. Çünkü onların ırksal özellikleri olarak ne oluyor? Burun kökleri çok basık, alçak. İşte burun tabanları geniş, burun kanatları geniş, kalın derili, basık, definisyonu olmayan yani böyle basık burunlar. Bunlar yani etnik rinoplasti dediğimiz zaman biz bunları anlıyoruz. Etnik rinoplastiye hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Ya şöyle aslında tüm rinoplasti gibi bir ihtiyaç yani deformitesi yoksa hastanın nefes darlığı yoksa hani estetik kaygılarla yapıyorsa hastanın isteğiyle yapılıyorsa bir ihtiyaç değil. Yani hastanın ihtiyacı burada. Biz bir ihtiyaç belirlemiyoruz orada. Yine hastanın böyle nefes alma problemleri olabilir, işte deformitesi olabilir, travma geçirmiş olabilir, kırılmış, eğrilmiş olabilir. Bunlar hep bir sebep, ihtiyaç. Ama hani ekstradan etnik rinoplastide niye ameliyat ediyoruz diye bir şey yok. Standart rinoplasti insanlar niye ihtiyaç duyuyorsa etnik rinoplasti için de aynı şey, aynı sebeplerle ihtiyaç duyuyorlar. Etnik rinoplasti uygulamasının standart rinoplastiden farkı nedir? Bu etnik rinoplasti dediğimiz işte Afro-Amerikan, Afrikalı grupta burun tavanları zaten çökük. Burun delikleri büyük, kanatları fazla. Bunda ne yapmak lazım? Bunda daha çok büyütmeye yönelik rinoplasti yapıyoruz. Onda da biraz teknik yani bizim en güvendiğimiz, en sağlam destek oluşturabilecek kıkırdak bankamız değil, kaburga kıkırdağı. O yüzden onların %90'ından fazlasını kaburga kıkırdağı almak lazım. Cerrahi teknik olarak farklı. Ameliyatı da biraz daha zordur, biraz daha tecrübe gerektirir. Farklılıkları bunlar. Yani bizim standart rinoplastimizde Avrupa'da, Asya'da, bizim ülkemizde küçültme yönelik daha çok reduction rinoplasti diyoruz ama etnik rinoplasti işte Afrikalılarda, Orta Asya'da, Afro-Amerikanlarda daha çok büyütmeye yönelik. Bunlar kalın derili olurlar. Onlara yönelik işlemler yapılabilir. Burun kanatlarını küçültmek gerekir mutlaka. Burun kanatları geniş olur. Etnik rinoplastisi sonrası iz oluşur mu? Etnik rinoplasti sonucu iz şöyle aynı tekniklerle yani açık yapıyorsak yine Columella'da mutlaka bir izimiz olacak. Bunların çoğunda burun kanadı küçültme gerekir. Kanat küçültürken şu katlantı yerlerinde bir kesi oluyor. Orada izimiz olur ama o katlantı yerinde olduğu için hiç rahatsız etmez hastalarımızı. Onun haricinde ekstra bir iz olmaz. Ama şu olabilir yine Afrika kökenlilerde siyahi hastalar değil. Onlar da kötü yara iyileşme yani hipertrofik skar, keloid dediğimiz yani onların skarları, kesileri biraz daha böyle izle iyileşmeye yatkındır ırksal olarak bu da. Ona ekstradan dikkat etmek lazım. Yani dikişlerine çok böyle atravmatik yapmak lazım. İşte belki eriyen dikişlerle sütür atmamak lazım. Bunlara dikkat etmek lazım ama yani ekstra bir iz yok ama onların ırksal olarak yine yara iyileşmeleri biraz kötü. İzle iyileşirler yani. Etnik rinoplasti sonrası riskler, olası komplikasyonlar nelerdir? Olası şöyle, normal rinoplastiden ayrı bir aslında komplikasyonu ya da bir olası riski yok. Tabii şey var yani o bir ekstra kesi, ekstra cerrahi yani kaburgadan kıkırdak grefti almanın. Onun riskleri olabilir. Ama tecrübeli ellerde hani ekstra normal rinoplastiğe göre ekstra bir risk yaratmaz. Rinoplasti ameliyatından sonra sigara kullanımı izin iyileşmesini etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Bütün estetik dediğim bütün ameliyatlarda mümkün olsa ameliyat öncesi en az 2 hafta, ameliyat sonrası en az 2 hafta, 3 hafta sigara kullanmamak lazım. Nispeten rinoplastideki kesiler, izler yani çok böyle iz bırakacak ameliyatlar kesi olan hastalar da yani burun içinde ve olursa da şurada 2-3 milimlik bir Columella'da kesimiz oluyor. Ama orada bile izleri etkileyebilir ki yüz estetiğinde, yüz germelerde, meme, vücut şekillendirmelerde çok fark ediyor. Yani iyileşme sadece iz açısından da demeyelim. Hastanın iyileşmesini, yaralarının işte enfeksiyon riskini falan hepsini artırıyor. O yüzden mümkün olduğunca ameliyat öncesi, ameliyat sonrası totalde 1-1,5 ay kadar sigara içmemek lazım. Hocam sorularımız bu kadardı. Cevapladığınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler olabilir, ekstra sorular olabilir hastalarımızdan. Öyle sorular olursa da seve seve cevaplandırırız tekrar.